Bence bu yapay zeka artık bambaşka bir boyuta geldi. Şimdi ne yaptığını size göstereyim. Bildiğiniz üzere bizim şirket üzerinden arkadaşlar yapmamız gereken yüzlerce iş var ve bunlar için yüzlerce insanı işe almam lazım. En doğru kararı yaptım. Elon Musk'ı, Steve Jobs'ı, Gary Vee'yi ve Warren Buffett'ı işe aldım. Şimdi burada gördüğünüz sisteme yüz binlerce kişi mesai attı. Ben de sizlere hiç yapay zeka bilmiyorsunuz ve YouTube'da yüzlerce video izlediyseniz şunu indir, bunu indir, sonra buna satın al. Bak size dürüst bir soru soracağım. Bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Kaçınız gerçekten bu kurduğunuz otomasyonlardan bir para kazandınız ya da kazandıysanız bunu nasıl ilerlettiniz? Çünkü size anlatacağım şey yapay zekadaki olan bütün bu otomasyon sistemlerin teknik olarak gerçekçi ve doğru kurulmadığı takdirde size teknik bir para sağlamayacağı, sadece havalı bir ajan ya da bir sistem kuracağı. Burada gördüğünüz gibi ben bu otomasyonu kurdum ve 10 milyon poundluk bir hedef verdim ve neredeyse ikinci gününde 1500 pound'un üzerinde bir para kazandı. Şimdi diyebilirsiniz ne yaptın, ne sattın? Şimdi size adım adım bu sistemde göstereceğim. Video sonuna kadar izlediğinizde bu göstereceğim ücretsiz PDF sayesinde bir daha artık internette, sosyal medyada herhangi bir şeye yorum yapmak zorunda kalmayacaksınız. Neden mi? Ve hepsini size nasıl kuracağınızı ve her şeyden de önemlisi bütün bu internetteki yetenekleri hangisini kullanıp hangisini kullanmamanız gerektiğini ücretsiz olarak ulaşmanızı sağlayacağım. Şimdi burada ben bu sistemde gösterdim. Ne kadar satış yaptım, neleri sundum. Hatta size bu kısmı göstereyim. Bu bence çok önemli bir nokta. Özellikle yeni başlıyorsanız bu sistemi nasıl doğru kullanacağınızı göstereceğim. Benim de YouTube'da videosu da var. Yorumlarda arkadaşınıza gönderip buradaki senaryoda anlatıyorum işte sürecin nasıl olduğunu bakabilirsiniz. Şimdi size ilk önce göstereceğim şey yorumlarda ya da benim açıklamalarda paylaşmış olduğum School Community'nin içerisine ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Bunu bilerek açık bıraktım. Eğitimler evet ücretli. Eğitimleri nasıl kurulacağını öğrenmek isterseniz çünkü bunun içerisinde neredeyse 20-30'dan fazla eğitim var. Hepsinin adım kurulumunu canlı yayınlar eşliğinde sizlere gösteriyorum. Ayrıca eğitimler içerisinde de kayıtlı olmuş canlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Bunu niye size söylüyorum? Şimdi burada göstereceğim sistemde çünkü kurduk bu sistemi daha önce sizden önceki arkadaşlarla izleyerek siz de kendi ajanlarınızı kurabilirsiniz. Ama bakın nereye gideceğimizi bilmiyorsak neyi kurduğumuzun bir anlamı var. Çok havalı durabilir, çok güzel de durabilir. Benim arka taraftaki ajanlarım sistem tarafında çalıştırdığım zaman bütün işlerimi sadece konuşarak yapabiliyorum. Şimdi siz görmezsiniz yan taraftaki bilgisayarda ama mesela örnek veriyorum. Merhaba, nasılsın Jarvis? Her şey yolunda mı? Erkin. Bugün sana nasıl emergency olabilirim? Tamam Jarvis, birazdan geleceğim sana. Şimdi buna şunu söylemeye çalışıyorum. Aklımda olan her şeyi saniyeler içerisinde araştırıp, öğrenip, hatalarından ders çıkartıp, araştırmasını yapıp, benim her şeyimi en uygun şekilde daha iyi ulaşabileceğim ve daha iyi ilerleyebileceğim bir sisteme sahip. Yani şu an kullandığım neredeyse binlerce yetenek var. Ama hangisi gerçekten işe yarıyor? Şimdi size bu School platformunu göstermemin sebebi Cloud Community içerisine geldiğinizde Community içerisinde eBay, Amazon, Etsy, Shopify aklınıza gelecek bütün yetenekler mevcut. Şimdi burada Okyanus AI bölümüne geldiğinizde 2026'da 250'den fazla hepsi ve nasıl yapacağınızla ilgili Cloud, Hermes, Open Cloud Cursor, Gemini vesaire gerçekten hepsine ihtiyacımız var mı? Nasıl yapacaksınız? Buraya geleceksiniz. Bu linke tıklayacaksınız ve Excel tablosu babam karşımızda. Neredeyse GitHub ve bütün sosyal medyalardaki bulabileceğiniz bütün linkler şu an karşınızda. Şimdi oyunu doğru oynamamız gerekiyor. Hangisini indirelim? Hangisi bize para kazandırır? Hangisi ne amaçla kullanılır? Bir de gerçekten bunların hepsini indirmeye gerek var mı? Çünkü şunu anlamamız lazım. İşte Cloud'da her yeteneği yapay zekanın okuyabilmesi için arka tarafta memoriye gitmesi gerekiyor. Ve bu memoriler her okumada sizden binlerce token alıyor. Yani 2 soru sorduğunda benim API tokenim bitti, işte saat beklemem gerekiyor diyorsanız aslında sebebi bu. İşte sizi buradan kurtaracak ve neredeyse doğru yaptığınızda sadece Cloud'a 200 poundluk bir para ödedikten sonra bütün kullanabileceğiniz yazılımların hepsini neredeyse bu yeteneklerle kendiniz yapabilirsiniz. Artık ben hiçbir yazılıma para vermiyorum. Kendi yazılımlarımı yapıyorum. Örnek veriyorum işte bir web sitesi var ve benim için falanca bir şey yapıyor. Ben direkt Cloud'a gidiyorum ve bu platformların API'lerini alıyorum ve API'lerini aldıktan sonra kendim kuruyorum ve para ödemiyorum. O yüzden 200 pound vermek bence mantıklı. Eğer benim gibi arka tarafta binlerce pound yazılımlara para veriyorsanız. Artık
artık vermiyorum. Cloud hepsini yapıyor. İşte siz de bu videoda bunu anlayacaksınız. İlk önce şunu anlamamız gerekiyor. Bu dosyanın içerisine geldiğimizde bize Hermes, OpenClaw, CloudSkill, Cursor, Codex, Gemini, GitHub, Windsurf, OpenCode ve Framework gibi bütün ulaşabileceğiniz şeylerin açıklama ve açık kaynak kodları. Bunlar bana ait değil tabii ki. Bunları arka tarafta açık kaynaklı yapan binlerce girişimci var ve ben onları sizlere hepsini bir çatı altında topluyorum. Çünkü yoksa dün Instagram'da izlediğiniz video işte yeni bir özellik çıktı, şu, bu çıktı, bu. Halbuki niye bu kadar yani yetenek indiriyorsunuz ki? Çünkü diğer yetenekte zaten yüzlercesinin aynısını yapıyor. Şimdi ne işe yarıyor? Burada gördüğünüz gibi Hermes Agent aynı şekilde açık kaynaklı bir koddu. Bu ajan sizin neredeyse bütün işlerinizi yapabilir. Hatta bu süreçte OpenClaw'u bile geçti. Şey olarak geçmedi ama yetenek olarak şu an inanılmaz derecede revaçta. Yani en iyi agent hangisi diye soruyorsanız diye bir şey yok. En iyi agent sizin kendinizi tanıyan, yaptığınız şeyi bilen ve en iyi kendini geliştiren agent'tır. Ve sizin ve hayalleriniz doğrusunda sürekli çalışıp sizi ileri boyuta götüren ajandır. Bunu da doğru kurduğunuz sürece ancak bunlar olur. Ben burada Elon Musk'ın, işte Gary Vay'in, arka tarafta Warren Buffett'ın, arka tarafta diğer insanların yeteneklerini internette araştırarak kendine koydu ve geliştirdi ve artık ona bir şey sorduğumda o Elon Musk gibi benimle konuşuyor. Tabii ki aynı değil ama onun bakış açısıyla benim işimi büyütüyor. İşte Warren Buffett yatırım yaptığım zaman, kripto olup sattığım zaman ya da arka tarafta yatırım projelerimde beni yönlendiriyor. Ve bu benim farklı insan kafalarıyla işleme bakıp karar vermemi ve verdiğim kararlardan da çok güzel sonuçlar almamı sağladı. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişebilir. Şimdi buraya geldiğinizde sevgili arkadaşlar, içerisinde kullanabileceğiniz OpenCloud'un, arka tarafta Cloud'un 1000 tane, Cursor'ın 30.000 ve Codex'in 10.000'den fazla yeteneği var. Skill Türkçe yetenek demek. Yetenek ne işe yarar? Şöyle açıklayayım sizlere, bilmeyen arkadaşlar için. Matrix'i herhalde yukarı hepimiz izlemişizdir. Şimdi Matrix'te Neo'nun bir sahnesi var. Neo bu Matrix dünyasına geçerken savaşması gerektiğini öğreniyor ajanlarla ve kavga etmesini bilmiyor. Haliyle ne yapıyor? Morpheus onu bir odaya sokuyor. Odada ona kung fu öğretiyor. Hatta çok güzel sahneleri vardı. Böyle uçuyor, bir şeyler yapıyor. 1 saat ya da 2 saat ya da 8 saatlik bir sürenin içerisinde Neo oradan çıktığında kung fu uzmanı oluyor. Yani kara siyah mıydı ne? Siyah kuşak sahibi oluyor. Nasıl oluyor? Bu yetenek bilgisayara yükleniyor. Yüklendikten sonra o ona ait oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben İngilizce bilmiyorum ve bana bir program yükleniyor. 2 saat sonra ana dilim gibi İngilizce konuşuyorum. İşte burada o yüzden. Siz şimdi yapacağınız şeyin ne olduğunu bilirsiniz. Satış odaklıysa en iyi marketing timin yeteneğini yüklemeniz lazım. Şimdi arka tarafta çok hızlı çalışan bir yeteneği yüklemenize gerek yok. Çünkü amacınıza hizmet etmiyor. İşte burada da sizlere kullanabileceğiniz bütün yetenekleri, ne işe yaradığını, Word dosyası örnek bir muhasebeciyseniz şuradaki yetenekler sizin en çok işinize yarayacak yeteneklerdir. Arka tarafta farklı şeylerle yapıyorsanız hepsi daha farklı ve sağ tarafında da size nasıl ve ne kadar önemli olduğunu puanlamasına göre yaptım. Yani bunlar gerçekten günlük hayatta herkesin kullanacağı yetenekler. Ama siz diyebilirsiniz ki sen burada buna 7 vermişsin, örnek veriyorum. Ama benim için en çok işe yarayan neymiş bu? Mesela prompt mühendisliği ya da on platform için açılım mühendislikle mücadele skill'leri. Hepsinin GitHub'daki linkleri burada. Tek yapmanız gereken buradaki linklerden bir tanesine tıkladığınızda sayfaya yönlendirecek sizi ve yönlendirdikten sonra direkt bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Şimdi bu aşamayı da göstereceğim nasıl indireceğinizi birazdan. O yüzden sonuna kadar izlediğinize emin olun. Şimdi gelelim birinci en önemli agent'a. Hermes. Hermes yine açık kaynaklı harika bir yazılım arkadaşlar. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bilgisayarınıza indirdikten sonra da artık bunu lokal olarak çalıştırabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki abi ya da Akın nasıl demek isterseniz bir kuruş param yok ama bunları da yapmak ya da işime hoşuma gidiyor. Nasıl yapabilirim? Şimdi sevgili arkadaşım sana 2 tane öneri vereceğim. Bilgisayarın güçlüyse Olama'nı bilgisayarına indir. Açık kaynaklı bir koddur. Olama dediğimiz şey bilgisayarınıza direkt buradan Olama yazıp internetten araştırıp indiriyorsunuz. Open Olama diyorum ben şimdi mesela burada. Bu açık kaynaklı bir koddur. Yani ücretsiz API ile bilgisayarınızda sınırsız kullanabilirsiniz. Tabii ki onlar size izin verdiği sürece. Şimdi buradaki senaryoda eğer Open
OpenClave'ı indireceksem buradaki kodu terminale yapıştırmam yeterli. Ya da OpenClave'ın içerisinde Cloud'u kullanacaksam buradaki kodu Codex'i, OpenCode'u ya da diğer hangisini kullanıyorsanız bunu kullanmanız yeterli. Ve buradaki senaryoda örnek veriyorum, bilgisayarınıza bunları indirmeniz gerekiyor. Şimdi en iyi modeller aslında neye ihtiyacınız olduğuna göre değişebilir. Ben genellikle kod yazdığım için arkadaşlar benim burada öngördüğüm Qwen 2.5 Codex Coder bayağı bir iyi. Yani paralellar kadar iyi değil tabii ki ama işinizi görüyor mu? Benim uçakta ve dışarı çıktığımda herhangi bir yerde internetim yok, fazlasıyla görüyor. Bu ortalama 4-5 GB tutabilir. Bilgisayarınızda yer yoksa doğru bir hamle olmayacak, bilgisayarınızı kasacaktır. Ama bilgisayarınız güçlüyse bunu gönül rahatlığıyla indirip kullanabilirsiniz. Ya da ikinci senaryoda, yapabileceğiniz senaryoda Open Router'a gelirsiniz. Open Router'da da açık kaynaklı kullanabileceğiniz burada ücretsiz yerler var. Mesela buraya free yazın. Tabii ki bunu yazarak bulmanız bence mantıksız. Ama burada bakın kullanabileceğiniz bütün dil modelleri ücretsiz. Özellikle Nvidia şu an çok güzel API sunucuları çıkardı. Ve bunları denemeniz bence gerçekten işinize yarayabilir. Peki en iyi olduğunu nereden bileceğiz? Ya da hangisi benim gerçekten şu işim için yarayacak? Ben yazılım yapıyorum. Ben farklı bir şey yapıyorum. Buradaki senaryoda arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın Leaderboard'a geldiğimizde şu an kimi.kar.2.6 en iyi olarak gözüküyor. Burada işte %841 yukarıya çıkış sağlamış. Cloud Sonnet biraz düşüşte. Buradan takip edebilirsiniz. Buradan sizler ihtiyacınıza göre de Leaderboard'dan hangisinin sizin için işe yaradığını, mesela dil kategorisinde burada kategoriler var. Mesela dil kategorisinde Qwen 3.6 daha ucuz, daha iyi ve ücretsiz. Örnek veriyorum birinci sırada. Programming yani kodla uğraşıyorsanız mesela HY3 ücretsiz olarak daha iyi. Mesela benim kullandığımı da geçmiş arka tarafta baktığınız zaman. İşte farklı content ile uğraşıyorsanız mesela Gemini 2.5 Flash hala çok daha iyi ama ücretli. İşte buradaki senaryoda sizin işinize yarar ücretsiz olacakları bularak işleminizi yapabilirsiniz. Ve şu an en çok indirilen ve kullanan 10 tane uygulamayı da burada görebilirsiniz. Birincisi OpenClaw, KiloCode, Hermes Agent, Descript ve diğerleri. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız aslında teknik olarak buradan indirip işinizi görebilirsiniz. Bu birinci aşamaydı. Tek yapmanız gereken buradaki kısımda eğer işlemlerinizi yapacaksanız buraya geleceksiniz. API token oluşturacaksınız. API tokeninizi de kullanmak istediğiniz uygulamaya vereceksiniz. Artık Cloud Code mu, OpenClaw mu, arka tarafta Hermes mi, hangisi ise. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Bu aşama önemli. Burada Hermes'in bize sunduğu avantajlar var. Ne işe yarıyor? Bakın burada 23.000'den fazla insan şuradaki link sayesinde işlemlerini Hermes'i nasıl indirebiliriz? Arkadaşlar indirebilecek en güzel şey, hiçbir şeyden anlamıyorsanız bilgisayarınıza Anti-Gravity'yi indirin. Ya da VSL kodu. Hangisi işinize geliyorsa. Ben genellikle Anti-Gravity ile çalışıyorum. Ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Anti-Gravity hemen sayfaya gideceksiniz. Oradan bilgisayarınıza indireceksiniz. Sonra burada görmüş olduğunuz gibi Hermes'i eğer kullanmak istiyorsanız şuradaki kısma geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz ve Anti-Gravity'yi açarsanız bilgisayarınızda ya da Codex'de arka tarafta Cloud Code kullanıyorsanız burada saniyeler içerisinde yapabilirsiniz. Hemen buraya geliyorum. Ben şurada ki kısmı şöyle açayım. Şimdi Cloud'da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Anti-Gravity bu tarafta. Bu benim arka tarafta video içeriklerimi oluşturuyor şu anki ajan. Mesela buraya geliyorum. Bunu indir dediğiniz zaman sistem sizin için saniyeler içerisinde her bilgisayarınıza indirmiş olacak. Ve onun içerisinde artık yetenekleri, bilgileri, kullanacağı şeyleri ekleyerek saniyeler içerisinde ajanınızı kurmuş olabilirsiniz. Bu kadar basitti ve bu kadar karmaşık değildi. Şu an arka tarafta benim bilgisayarımda büyük ihtimal Hermes zaten var. Bunları indirirken bilgisayarınızda da yer kapladığına, güvenlik açıklarına da çok dikkat ettiğine emin olun. Yani her bulduğunuz şeyi indirmemeniz sizin çok faydanıza olacaktır. Şimdi bu arka tarafta ben run diyorum ve sistem arka tarafta yapsın ve ben geleyim ikinci aşamaya. Burada gördüğünüz gibi Hermes ajanının yaptığı yüzlerce hepsi burada detaylı olarak yazmış. Ne işe yarar? İşte canlı olarak ne yaptığını görür. Telegram'a yazar, Discord'dan ulaşabilirsin, WhatsApp'tan, Signal'dan ve direkt telefonunuzla komut vererek bütün işlemleri yaptırabilirsiniz. İndirmeniz gereken link burada. Nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı,
ve nasıl başlayabileceğinizle ilgili bütün her şeyi buradaki zaten GitHub'da repoda oluşturabilir. Benim size tavsiyem, ben eBay dükkanım için kullanıyorum. eBay'de ürünlerimi listeliyor, müşterilere cevap atıyor, arka tarafta her şeyi yapıyor ve ürünlerimi de görünürlüğünü, reklamına kadar yapıyor. Bu sistemin kurulumunu yapmamı isterseniz de lütfen bana Skool topluluğundan ulaşın ya da ben kendim kurarım. Nasıl izlenip sadece yapmak istiyorum derseniz de Skool'da paylaştım. Bu birinci yetenekti. Şimdi Hermes'e geldiğimiz zaman Hermes'te kullanabileceğiniz sizlere önerdiğim en iyi 3 tane şey var. Bunların üçü sizin için yeterli. Fakat hala işin içerisinde kafanız karışıksa ve ben ne işe yarayacağımı düşünüyorsunuz, araştırma için burada kullanabileceğiniz delil araştırmalar, içerik için bu yetenekler, developer yani yazılımla ilgili işler bu yetenekler, üretkenlikle ilgili yetenekler, multi-agent yani her ajan birbirine bağlı sub ajan oluşturarak birbirleri arasında konuşup kendini ve her işi bir daha onlara hatırlatmadan kendini geliştirerek yapmasını istiyorsanız multi-agent'ları kullanın, işinize yarar. Yoksa her seferinde bugün ne yapıyorsunuz dediğinizde ben ne yaptığımı bilmiyorum, ne yapmamı istersin diyecek ve böylelikle bütün tokenlerinizi bitirecek. Güvenlik, Hermes için kullanabileceğiniz güvenlik şeylerini indirdiğinize emin olun. Yaratıcılıkta, yetenek ve güzel sanatlarla uğraşıyorsanız, özellikle KDP, Amazon'da ya da Etsy'de dijital ürün satıyorsanız veride ve diğer bütün bilgileri paylaşın. Şurada ufak bir not vererek diğer bölüme geçmek istiyorum. Arkadaşlar, eğer bu ajanı doğru koyarsanız ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Benim için bir tasarım oluştur ve bunu Amazon KDP'de paylaş. Ya da benim için bir tasarım oluştur ya da bir PDF oluştur ya da 30 günlük zayıflama planı oluştur. Bunu Etsy'de paylaş ya da eBay'de paylaş dediğinizde siz arkanızda yemeğinizi yaparken, dolaşırken sistem bunu sizin için yapıp paylaşacak. Belki satış gelecek akabinde ve geldikten sonra da sistem bunu müşteriye otomatik olarak gönderimini sağlayacak. Yani siz o sırada çalışırken sistem sizin adınıza para kazanacak. Bu tabii ki doğru kurulumu gerekiyor. Biraz emek, da yetenek gerekiyor. Araştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim OpenClave'a. OpenClave da aynı sistemle çalışıyor. Bunu bilgisayarınıza indirmek için tek buradaki linki alıyorsunuz ve arka tarafta size vermiş olduğum kodu Antigravate vererek yapabilirsiniz. VS Code'da da yapabilirsiniz. Eğer Cloud kodunuz varsa direkt Cloud Code'a tıklayarak da sağlayabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Hiç para vermeden yapmak istiyorsanız direkt Antigravity'yi indirerek yapabilirsiniz. O yüzden her şeyi ücretsiz bir şekilde nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Benim yani bazı arkadaşlar diyebilir ki ya onu zaten direkt terminale yapınca oluyor. Hiç bilmeyen arkadaşlar terminalin ne olduğunu bilmiyorsa biraz dediğimiz şeyler havada kalabilir. Şimdi OpenClave sistemde kullanabileceğiniz yetenekler. OpenClave bana göre yetenek olarak gerçekten çok gelişmiş ve inanılmaz derecede kullanabileceğiniz şeyler var. Bildiğiniz üzere bu aralar izliyorsunuzdur. Herkes arka tarafta kripto alıp satıyor ve diğer işler için kullanıyor. Ben yaptım. Çok güzel sonuçlar geliyor. Böyle şeyleri YouTube'da paylaşmak istemiyorum. Ama bazı videolarımı izlerseniz YouTube, Instagram tarafında kısa ufak bir şekilde gösteriyorum. Mükemmel bir şey ve çağımızın geldiği bu noktada insan gerçekten yapabildiklerine ben bile bazen inanamıyorum. Sabah uyandığımda akım böyle bir proje var, bunu deneyelim mi diyor ve öyle bir şey olabilir mi diyorum. Bir bakıyorum arka tarafında 10 dakika sonra sistemi kurmuş, 4 saat sonra satış gelmiş ve vay be insan diyor. Tabii ki bu dediğim gibi tekrardan ne yapmak istediğinizle alakalı olarak geliştirme bölümünde kullanabileceğiniz bütün kitap repolarını buraya paylaştım. Üretkenlik olarak kullanabileceğiniz, güvenlik olarak kullanabileceğiniz ki burada OpenClave'ın çok güvenlik açıkları arkadaşlar. Lütfen sizden ricam bunları indirirken bir sanal sunucu üzerinden yaptığınızda emin olun. Böylelikle hem güvenliğiniz korunmuş, arka tarafta işleriniz çok daha sağlıklı ve otomatik ilerlemiş olacaktır. Böylelikle bilgisayarınız kapandığınızda bile projeleriniz devam eder. Önerebileceğim Hostinger, CloudFix gibi AI ya da arka tarafta kullanabileceğiniz, geçen videosunu da çekmiştim, Bluehost özellikle. Gerçekten nokta atışı içerisine direkt otomatik indirebileceğiniz bir sanal sunucu sistemi. Bunları kullanmanız güvenliğiniz açısından çok daha iyi ve işlemleriniz açısından iyi olacaktır. Sosyal medyada içerik çekiyorum görüyorsunuz ve saniyeler içerisinde yapay zeka beni klonluyor, editliyor, 20-30 tane platformda paylaşıyor ve bunları biz büyük şirketlere arkadaşlar 10.000 pound civarında bir hizmet olarak sunuyoruz. Yani arka tarafta eğer sizin de böyle bir işleminiz varsa bunun kurulumunu yapıyoruz. Ben kurarım diyorsanız ortalama bayağı bir zaman gidecek ama yapmak isteyen arkadaşlara bütün hepsinin yetenekleri bakın burada. Sosyal içerik, otomasyon, veri, oyun eğlence ve diğer bütün bilgiler. Gelelim diğer AI agentlarına.
Diğer AI agentları aslında teknik olarak kullanabileceğiniz Cursor, Codex, Gemini, GitHub'daki Copilot, Windsurf ve Framework gibi diğer bütün her şeyi ne işe yaradığını burada detaylı olarak ufak bir şekilde anlattım. Burada diyor ki mesela Google'un resmi Gemini ile sohbet agent yeteneği, yani agent'ınızı konuşarak geliştirebiliyorsunuz. Sizin hakkınızda daha çok bilgi öğreniyor. İkinci beyninizi yükleyebilirsiniz. Bunun da içerisinde var. Bu ne işe yarar? Yaptığınız bütün projeleri görmenizi sağlar. Hiçbir şeyi kaçırmadan işlemlerinizi yaparsınız. Tek yapmanız gereken bütün buradaki renkleri. Resmi olanlar de arka tarafta diye senin gibi yapan insanların yayınladığı şeyler. Mümkün mertebe resmi kaynaklı olanlara bakın, kritik olanlarda yazdığım uyarıları da. Şimdi genel olarak kategoriler ne işe yarıyor? Şimdi resmi Anthropic sitesinde kullanabileceğiniz, güvenle kullanabileceğiniz Anthropic'in sunduğu ajanlar, genellikle MCP serverları, Vault Agent, Google Frame, Figma gibi diğer bütün tasarımsal UI tarafında olan şeyler. Kod geliştirme, yazılımla, eklentiyle uğraşıyorsanız kullanabileceğiniz debuglar. Yani arka tarafta kodu yazıyorsanız bozuk çıkıyor, hemen arka tarafta onu okuyor. 20 tane ajan gönderiyor. Yani saniyeler içerisinde nokta atış çözüm gibi. Yani kullandığınız yetenekleri 100 kat daha ileri boyuta getirecek ve en az tokenli işinizi sağlayacak şeyler. Özellikle burada kendini sürekli geliştiren sistemler var. Güvenlik, bildiğiniz üzere geçenlerde Matheus bir sızıntı sağladı ve bunun gibi diğer şeyler de burada mevcut. Kendiniz bakın, kendi riskinizi alarak lütfen size bunu rica ediyorum. Ve son olarak da arkadaşlar, bu süreci yaparken yapmanız gereken şey, kritik uyarıları vermem gerekiyor. Bilmeyen arkadaşlar, çünkü eminim buradakilerin hepsini indirmeye çalışacak. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yapıyorsanız bilgisayar sizin, API sizin, para sizin, istediğinizi yapabilirsiniz. Ama benim bu uyarıyı yapmam lazım. Neden mi? Arkadaşlar, Anthropic'in mesela çok güçlü bir cyber security skill'i var, yetenek. Bu genellikle siber saldırılar ya da diğer şeyler için kullanılıyor. Şimdi bunu, yeteneği siz arkadaşıma bir şeyler yapayım diye ya da başkasına bir şeyler yapayım diye kullanıyorsanız yapmamanız gereken bir şey. Yani bildiğiniz ben bütün cüzdanların nerede olduğunu biliyorum, şimdi onları toplayayım derseniz bu yapmamamız gereken bir şey. Yapmak isteyen en azından kendi sistemlerinde kendi sistemini geliştirmek için deneyebilir. Fakat başka tarafa yaptığınızda bu gücün farkına varmayan, yani çok güzel bir söz var, kontrolsüz güç değildir. O yüzden şimdi önemli kaynaklar, güvenilir kaynaklar genellikle büyük firmaların kendi yazılımları için kullandığı ve size sunduğu kaynaklar. Bilgi bu liste bizim değil. Yani buradaki senaryoda kitapta açık kaynaklı, dediğim gibi senin benim geliştirmiş olduğu ve kendimde ve başkalarında önerdiğimiz yetenekler. Bunu 2 dakikada siz de yapıp kitapa yükleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kitapta bir yetenek sayfa açmak, daha doğrusu ya hesap açmak. Tavsiye, başlangıç noktalarında Anthropic'in kendi yeteneklerini ve superpower'ları kullanın. Güvenlik skill'lerini de ekledikten sonra ihtiyacınıza göre Cloud Code entegrasyonları, bunu Cloud Code'un içerisinden de yapabilirsiniz. Bu arada bunu unutmayın. Cloud Code'un içerisine çok şey geldi ama benim burada açık kaynaklı genellikle yapacak arkadaşlara önerim olduğu için bu yüzden böyle gösteriyorum. Yoksa Cloud Code'un içerisine girerek direkt bunu da yapabilirsiniz ama aylık 200 pound para vermeniz gerekecek. Çünkü 20 poundluk bölümün içerisindeki kod ve diğer şeyleri Anthropic ne yazık ki kaldırdı. Eğer 20 pound vererek bu işlemleri yapmaya çalışıyorsanız ne yazık ki çalışmayacak. Güncelleme sürekli olarak bugünün tarihiyle güncellendi. Güzel şeyler çıkarsa da yine burada güncel olarak bulacaksınız. Puanlama, bu benim kriterlerime göre ve GitHub'dan gelen yorumlara hesaplanmış bir şeydir. Kritik uyarılar, Open Cloud topluluk skill'leri hala gelişiyor. O yüzden ilk önce bu işlemleri yaparken güvenliğinizi sağladıktan sonra bütün yetenekleri indirmeye başlayın. Güvenlik dediğim, güvenlik yeteneklerini ekleyin. Ondan sonra da yavaş ihtiyacınıza göre bunları yapın. O ve kullanabileceğiniz ağır modellerden, davranışlarından çıkaran araçlardır. Kontrol dışarısında detaylı olarak hepsini paylaştım. Tavsiye, başlangıç, yeni başlayanlar için hangisini kullanmalıyım? Bana göre Hermes, ücretsiz olarak hemen kurulum yapıyorsunuz. Hatta arka tarafta benimki bitmiş. Birazdan sizinle paylaşıyorum. Credential manage'leri zorunlu. Kullanabileceğiniz API'leri ücretsiz Open Router'dan alabilirsiniz. Arzu ederseniz, paranız varsa ve daha iyi sonuç almak istiyorsanız benim size tavsiyem kesinlikle Open Router'ın içerisine geldiğinizde API Key bölümüne girin. Buradan yeni bir key oluşturun ve paralı API'leri kullanmaya çalışın. Benim önerim, daha iyi sonuç alırsınız. Ama bedava denemek isteyenler de
neden olmasın ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. OpenCloud'u her neyse OpenCloud kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Sadece migrate komutunu kullanmanız gerekiyor ve böylelikle oradaki bütün veriler otomatik olarak her nesneden OpenCloud'a taşınabilir. Peki siz hangisini kullanıyorsunuz? Bunu ben gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca bu ve bunun gibi bütün bu şeyleri ben School topluluğunun içerisinde paylaşıyorum. Tek yapmanız gereken buraya gelerek burada sizler için paylaşmış olduğum bütün sistemlere bakın. Gelen aklınıza takılan şeyler varsa yorumlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşın. Eğer kampın içerisindeyseniz de lütfen vaktiniz olduğunda bu videoları izleyerek kendinizi geliştirin. Ayrıca aklınıza takılan bütün soruları da burada benim açtığım canlı yayınlara katılarak bana sorabilir. Kurulumla, teknik destek ya da eBay, Amazon ya da ticaretinizle ilgili aklınıza gelen bütün soruları canlı yayınlara katılarak sorabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz bunu ne için kullanacaksınız, hangisini kullanacaksınız yorumlarda lütfen yazdığınıza emin olun. O zamana kadar da kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.